Pasaport geldikten sonra bir hafta sonra ben Amerika yolcusu oldum. Annem ve kardeşim beni yolculamaya geldi en yakın arkadaşımla birlikte. İstanbul Havalimanı'nda. Annemle ben de kısa bir sürede kavuşacağımızı düşündüğümüz için o sırada ağlamadım. Havaalanında gate'imi buldum, uçağım 2 saat var. Kaldırıma oturdum, sular seller, gözyaşlarıyla birlikte. Ne yapacağım, tek başımayım, annemler ne zaman gelebilecek? Uçağım havalanıyor, ben hala ağlıyorum. Öyle bir şekilde Amerika'ya geldim. İndiğim gibi zaten babamı gördüm, tekrardan ağlamaya başladım. Ondan sonra babamla buradaki 2 senelik sürecimiz başlamış oldu. Dallas'tan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda genç bir kardeşimiz Özge Alkan'la beraberiz. Özge Hanım merhaba. Merhaba. Buraya kaç yılında geldiniz? 2016 yılında geldim. 16 yaşındaydım. Lise 3. sınıf öğrencisi olarak geldim buraya. Üniversite okudum. Şu anda master yapıyorum. Aynı zamanda yardımcı öğretmen olarak çalışıyorum. Üniversite Texas State Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde okudum. Buraya geldiğinizde tabii lise yıllarında neler yaşadınız, üniversite yılları nasıl oldu bunların hepsini konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Evet, Özge kimdir? Erzurumlu anne babanın ilk çocuklarıyım. Bir tane kardeşim var. Annem hemşireydi, babam müdür yardımcısıydı. Polislikten müdür yardımcısına geçen bir insandı. İlk başta polislik, üniversitesinden mezun olmuş. Daha sonra polisin kendine uygun olmadığını ve daha çok edebiyata yönelmek istediğini fark edince edebiyat öğretmenliğine tekrardan okumuş polislik yaparken. Daha sonra Edebiyat Üniversitesi'ni bitirdikten sonra edebiyat öğretmenliğinden müdür yardımcılığına Sakarya'da yaşadık. Orada ilkokul, ortaokul, lisenin 10. sınıfına kadar okuduktan sonra lise 3'te buraya geldim. Çocukluğum her zaman kendime arkadaş bulan bir insandım. Arkadaş ve oyun oluşturabilen bir insandım. Öğretmenlerim mesela sınıftaki belirli bir şeyler tutulacaksa bana verirlerdi. Bana özgürlük alanımı tanıyan bir anne babaya sahiptim. Bana o özgürlük alanını sunduğu için babam benim için özgürlük de demek aynı zamanda. Kendisi de benim karakterime daha yakın bir karakter. Annemle babamı karşılaştırdığımda. Erkek çocuğu gibi büyütme şeyi oluştu tabii birazcık babamda. Çok prenses gibi büyütülmedik. Buraya ben babam geldikten 2 sene sonra geldim. 2 sene boyunca babamsız yaşadık Türkiye'de, Sakarya'da. Okuldayken lisede okul değiştirmek zorunda kalmıştım. Devlet okuluna geçmiştim. 2 sene babamla ayrı kalma zamanı benim devlet okuluna gitme zamanıma denk gelmişti. Tabii babam tam aranmaya başlamadan önce balkonda hepimiz oturup gözlerimiz yaşlı, bugünlerde geçecek şarkısını dinlediğimizi çok net hatırlıyorum. O devlet okuluna geçiş sürecimizde herkes gibi bizim de karşılaştığımız şeyler oldu. Mobbinge uğradın mı? Uğradık. Tabii ki de kırıcı bir şeydi. Aynı yaştaki insanlardan. Niye geldiler? Siz zaten zengin bebelersiniz. Kendi kolejinizden buraya geldiniz. Anneniz babanız kim bilir nerede şu anda? Teröristler vesaire vesaire. Bunları yaşadık ve sadece benimle birlikte bir arkadaşım vardı. Elhamdülillah aynı sınıfa düştük. Yine kolejde beraberdik. Devlet okuluna geçtik. Yine aynı sınıfa düştük. Öbür sınıfta 2 kişi vardı. Böyle 4 kişi grup olarak takılıyorduk. Benim bu süreci atlatabilme şeklim o insanlara karşı verdiğim duayla olan cevaplardı. İnşallah öyle bir olay yaşarsın ki başın secdeden ayrılmaz ve gerçekleri anlarsın biz gibi şeylerle cevap veriyordum. Ve bir süre sonra hiç cevap vermemeye başladım. Voleybol takımındaydım. Kendi okulumuzda da, devlet okuluna geçtiğimizde de. Bazen oluyordu, kendimi sakinleştirmek için derslerden hafif birazcık izin alıp dışarıda voleybol oynadığım zamanlar olmuştur. Öğretmenlerinizden mesela size mobbing uygulanıyor muydu? Hiç uygulanmadı öğretmenlerimden mobbing. Öğretmenlerimin çocukları annemin hastalarıydı. Ondan dolayı tanıyorlardı annemi. Öğretmenlerimin büyük aklı vardı ama çocukların küçük aklı vardı. Ağzından çıkan her şeyi bana kurşun gibi gönderiyordu yani ya da bana ya da arkadaşıma ya da bizlere. Sadece ben yaşamadım. Etrafımda şu an ne zaman konuşsam Türkiye'deki anılarıyla insanların hepsi aynı şeyi söyler. En yakınımdaki arkadaşım ya da sınıf arkadaşımın bana yaptığı zorbalıklardan dolayı ben bu süreci çok zor atlattım diyorlar. Benim sürecimdeyken ben sadece 1 sene, 1,5 sene dayanmak zorundaydım böyle şeylere. Annemle ve küçük kardeşimle yaşamak da farkındalığım yoktu annemin yaşadığı zorluklara dair. Sonuçta 2 kızı tek başına büyütmeye çalışıyor baktığınızda. Çok güçlü bir kadın rolüyle karşımdaydı annem. Şu anda hayatımda ne hedefim varsa eğer ayakları yere basan bir kadın olma hedefim. O da annemden kaynaklanıyordur. Şu anda da burada da 50'ye yakın bir yaşta buraya gelmesine rağmen hala elinden geldiğince aileye destek olmaya çalışıp bizim her ihtiyacımıza koşuyor. Her anne gibi tabii ki de. Annem burada mesleğini yapmıyor. Tişörtçüde çalışıyor. Tişörtçüler Dallas'ta çok yaygındır. Aynen öyle. Çalışmaya devam ediyor, evet. Baban yurt dışına çıktı. Sen babasız kalmış oldun ve aynı zamanda okula gidiyorsun, devlet okuluna gidiyorsun. Bu sürecin zorluklarını yaşadın. Sonrasında peki babana nasıl kavuştun?
Bizde olaylardan önce Green Card çıkmıştı. Belirli bir süre içinde eğer Amerika'ya giriş yapmazsanız Green Card'ınız elinizden alınıyor gibi bir durum var zaten. Green Card hakkını babam tekrardan elinde tutabilmek için en kısa sürede ülkeden çıkması gerekiyordu. O 1,5 sene içerisinde Yunanistan'a geçip ondan sonra Amerika'ya geçebildi. Babam geçtikten sonra tekrardan konsolosluğa gidip benim Green Card sürecime başlattık. Çok eskiden beri aslında yurt dışına çıkma hayallerim vardı. Annem ve babam beni böyle büyüttüler. Ben 6-7 yaşlarındayken babam edebiyat öğretmeni dedim ya, polislikten edebiyata geçti, edebiyatı sevdiğimden dolayı. Bu sevgiyi de bana aşılamaya çalıştığı zamanlarda benim de kız olmamın getirdiği şeyler kıyafet ve oyuncağa düşkünlük. Babama ben o ağlaya ağlaya götürdüğüm alışveriş merkezine ben bunu istiyorum listelerimden birinde babam diyordu ki eğer şu kitabı okursan sana bu hediyeyi alırım. 11 yaşlarında vesaireydim hatırladığım kadarıyla. Yine o listedeki bir kitap Türkiye'den Doktor Geldi kitabıydı. Kitap Türkiye'de doktor olup Afrika'ya giden ve oradaki insanlara yardım eden doktorları anlatıyordu. Kitabı okuduğum anda hayattaki hedefimi buldum. Babamların da sen üniversite yurt dışında okuyabilirsin, hazırlıklı ol gibi alttan verdiği mesajlarla birlikte bir şekilde hamurumu yoğurdular yani. Pasaport geldikten sonra bir hafta sonra ben Amerika yolcusu oldum. Annem ve kardeşim beni yolculamaya geldi en yakın arkadaşımla birlikte. İstanbul Havalimanı'nda. Annemle ben de kısa bir sürede kavuşacağımızı düşündüğümüz için o sırada ağlamadım. Havaalanında gate'imi buldum, uçağım 2 saat var. Kaldırıma oturdum, sular seller, gözyaşlarıyla birlikte. Ne yapacağım, tek başımayım, annemler ne zaman gelebilecek? Uçağım havalanıyor, ben hala ağlıyorum. Öyle bir şekilde Amerika'ya geldim. İndiğim gibi zaten babamı gördüm. Tekrardan ağlamaya başladım. Aynı şekilde babam da öyle. Orada bir özlem giderme. Ondan sonra babamla buradaki 2 senelik sürecimiz başlamış oldu. Babam buraya geldiğinde sabah 7, akşam 9 bir restoranda çalışıyordu. Türkiye'ye para gönderiyordu. 11. sınıfta geldim buraya. 11. sınıf, 12. sınıfı okudum. Daha önceden Türkiye'de aldığım İngilizce eğitim kesinlikle yetmedi. Zorlandım. Dersleri yapamadığım zaman da ESL olarak bizi başka İngilizce ikinci dilleri olan sınıfa alıyorlardı. Sürecin içerisindeyken siz kanalınıza milli tekvandocu galiba misafir etmiştiniz bir hanımefendiyi. Beyza Alkan ablanın da söylediği gibi sporun bütünleştirici etkisini ben de Amerika'da geldiğimde voleybolla anlamıştım. Türkiye'de voleybol oynamaya başladığım zaman buraya gelince devam ettirmek istedim. Okul bana böyle bir seçenek sundu. Okuldaki tek kapalı voleybol oyuncu sporcusu bendim. Voleybolla birlikte bütünleştim Amerikalı arkadaşlarımla. Lisede zorlanıyordum ama voleybol bir şekilde beni rahatlatıyordu. Amerikalı insanlarla oynamak. Yani o yaşlarda gelen bir çocuk belki dil olarak, akademik olarak eksik olmuş olsa da sporla bunu tamamlama şansı var. O zaman demek ki o durumda gelenlerin hepsinin spor ilgilerinin olması büyük bir avantaj. Öneriyorum. Türkiye'de ya da burada herhangi bir yerde spora başlayıp o sporu hayatlarına katmayı, bir şekilde insanlarla bütünleştirici bir yol olarak görmelerini. Babam sabah 8, akşam 9 eve geliyordu. Ben okula gidiyordum. Babam mutfakta çalışa aşçılık üzerine kendini geliştirdi. Baba kız günlerimizde bir gün lazanya yediğimiz oluyordu, bir gün hamburger yapıyorduk beraber, bir gün makarna yapıyorduk beraber. Babamın izin günlerinde de babam ekstra iş alıyordu, übercilik yapıyordu. Bana diyordu ki kızım seni bir yere götüreceğim bugün, hemen hazırla. Hazırlanıyorum, beni bir yere bakıyor, diyor ki tamam sen şimdi buraya gez bir 3-4 saat, ben sonra seni gelip alacağım gelmeye. 3-4 saat içerisinde gidip kendisi yemek dağıtıyordu, übercilik yapıyordu. O hengamenin arasında hafta sonları boşluğu oluyordu. Kermeslerde gelip döner yapıyordu. Ben de gidip kermesin yanında yardım ediyordum. Zorlanıyordu babam. Vücut olarak zaten çok yoruluyordu. Sabah 8, akşam 9 mutfak temposuyla birlikte akşam da gelip benimle bir şekilde ilgilenmeye çalışıyor vesaire vesaire. Vücut yorgunluğunun yanında onun da mental yorgunluğu kesinlikle vardı. Sonuçta Türkiye'ye para gönderiyor. Burada ben varım. Benim geleceğim nasıl olacak? Kendisi bir şekilde daha iyi bir iş bulmak zorunda. Babam hasta olmuştu bir gün. Evde ben tek varım. Anneme mesaj atıyorum, ne yapmam gerekiyor? Annem işte diyor kızım koltuk altlarına, vücuduna, alnına ıslak peçeteler koy, sirkeli su koy. Gece belirli aralıklarla alarm kurup babamın nefes seslerini dinliyorum ama bir yandan ağlıyorum. Kısa bir hastalıktı. 2 gün falan sürdü ama o geceyi unutmam yani. Beni babama daha çok bağlayan bir geceydi. Onun ölüm korkusu ya da bir şey olursa ben burada babamsız ne yaparım korkusu. Bir kız çocuğunun orada babasının gerçekten hayatında ne kadar önemli olduğunu bana tekrardan hissettirdi. Tabii bu lise esnasındayken annemle Melisa'nın da kardeşim Yunanistan'dan buraya gelebilme ihtimalleri arttı. O gün Meriç'ten geçeceklerdi. Ben okuldaydım. Elimde Cevşen, ağlayarak gözlerimden yaşlarla Cevşen okuyup annemlerden haber bekliyorum. Elhamdülillah geçebildiler en sonunda Meriç'ten.
Onların buraya gelme süreleri 2 sene tuttu. 2 sene boyunca onlar Yunanistan'da Melisa kardeşimle beraberdiler. Ben burada babamla beraberdim. Annem hayatımda değil baktığınızda. Sadece telefon üzerinden hayatıma bir şeyleri katabiliyor. Haberdar olabiliyor. Onu da hiç unutmam. Anneler günü geldiğinde herkesin yanında annesi vardı programda. Herkes o sırada bana anne olmaya çalıştı. Elhamdülillah. Çok da teşekkür ediyorum hepsine. O 2 senelik süreci de annemden ayrı bir şekilde fotoğraflaşarak, videolaşarak, mektuplaşarak, kardeşim bize gönderdiği mektuplar vardı. Elmasların parlayabilmesi için baskıya ihtiyaçları var diye biliyorum. Benim de parlayabilmem için bazı şeyler yaşamam gerekti. Anne rolünü ve baba rolünü annesiz ve babasız, eşsiz bir şekilde görebildim. 2 faktörün de hem çocuklarına hem kendilerine ne kadar güç katabildiklerini görmüş oldum. Anneyle kavuşma 2 sene sonra New York'ta gerçekleşti. O sıralar not tutardım defterlerime, günlüklerime. Buna yazdığım sayfalar da var. Biz bir olduk diye geçiyor hatta sayfada. Büyük yazmışım. O sayfada sadece bu yazı var. Biz bir olduk tekrardan diye. Üniversiteye başladıktan 1 sene sonra annem gelmiş oldu. Üniversiteyi başka şehirde okudum annemlerden. Farklı bir şehirdeydim. Arabayla gidip geliyordum hafta sonları ziyarete. Biyoloji bölümünü isteyerek seçtim. Burslu olarak girdim üniversiteye. 3 sene boyunca kimya laboratuvarında profesörümün altında asistan olarak çalıştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra geri annemlerin yanına Dallas'a döndüm. Dallas'a geldin. Şimdi ne yapıyorsun? Hayattaki hedefim şu anda öncelik olarak dişçilik fakültesine başlamak. Şu anda master sürecimdeyim. Türkiye'den Doktor Geldi kitabının bendeki etkisi dişçilik üzerinde insanlara yardım etme tutkumu arttırdı. Bunun için diş asistanı olarak çalışmaya başladım aslında üniversitede. Biyomedikal üzerine 1 senelik bir program. Bu program bittikten sonra dişçilik fakültelerine başvurup inşallah dişçi olma yolunda ilerlemek istiyorum. Bu master sürecindeyken burada da yardım kampanyaları düzenlemeye çalışıyoruz. Geçen sene 11. sınıflar, 12. sınıflardan 7 kişiyle birlikte Afrika, Uganda'nın ülkesinde $25.000 projeyle birlikte yardıma gittik. 3 tane su kuyusu açtırdık, yetimhaneleri ziyaret ettik, ailelere keçi dağıttık. Keçilerin ikiz olmasına dikkat ediyorlarmış ki onlara yardımcı olsun diye daha fazla. 35 tane katarak ameliyatının sponsoru olduk ve hastanede 3 günlük gönüllü iş yaptık orada. Bu sene de tekrardan inşallah Benin'e gideceğiz. Haziran ayında. Onun planlamalarını yapıyoruz şu anda. Türkiye'den Doktor Geldi kitabının bir kısmını, Afrika'ya gitme kısmını tamamladım. İnşallah diğer kısmını da mesleğimle Afrika'ya gitme kısmını tamamlayarak kitabın son noktasını öyle koymak istiyorum. Üniversitede beyaz Amerikalı bir arkadaşımla ev arkadaşıydık. Birbirimizle böyle akşamları din anlatması yapıyorduk. O bana Hristiyanlığı anlatıyordu, ben ona Müslümanlığı anlatıyordum. Benim onda en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de bireysellikti. Çok kendilerine düşkün insanlardı. Ondan dolayı benim arkadaşlarımda ya da komünitede olan yaptığım şeyler, görevler onu etkiliyordu. Çok değerli şeyler yapıyorsun, insanlık için çalışıyorsunuz gibi şeyler de duymuştum ondan. İslamofobiya var mı? Dallas'ta çok fazla Müslüman var. İslamofobiya gibi bir etken hayatımda olmadı benim. Görmedim. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydin ne yazardın? Afrika'dayken duyduğum bir terimdi bu. Ubuntu kelimesi. Afrika sözlüğünde geçiyor. Bütünlüğün, bir insanın kendi başına değil de topluma yararı olduğu zaman kendini bulduğunu anlatan bir ifade. İnşallah niyetim de ben biz olduğum sürece olduğum düşüncesini hayatım boyunca devam ettirmek. Çocuk yaşta göç ettin. Bu göçün sana öğrettiği en önemli şey ne oldu? Allah'a güvenmek, sırtını Allah'a yaslamak. Benim elimden gelen hiçbir şey yoktu. Annemin ve babamın da elinden gelen bir şey yoktu. Babamın burada sabah 8 akşam 10 çalışma sürecinde de güvendiği tek şey Allah'tı. Benim okulumda başarıyla tamamlayıp üniversiteye gitme sürecimdeki de tek güvencem Allah'tı. Direnmeyi Allah'a bağlayıp direnme diyebilirim. Ve göçümün bittiğine inanmıyorum. Benim göçüm yeni başladı. İnşallah Allah nasip ederse göçler yaşamaya talibim. Bir şey yapamamak düşüncesi olabileceğini düşünmüyorum. Ben bunu yapamam deyip geri adım atıyoruz genellikle. Bir cesaret edip ben varım, girebilirim, Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağım dersek hem okulu, hem işi, hem komitedeki görevleri layığıyla üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnsanın kendileri atarak gelişebileceğine eminim. İnsan bazı ortamları istemeden girerek kendini geliştiriyor. Göç birazcık bize bunu gösterdi. Bir genç olarak, göç eden bir genç olarak, göç eden veya göç etmeyi düşünen gençlere ne söylemek istersin? Türkiye'den buraya gelmek isteyen insana burada yaşayacağı dertleri tek tek sıralayıp defterine ya da aklına yazmamasını tavsiye ederim. İlk önce buraya gelmekle başlasın. Bir biletini alsın. Hayatında yaşayacağın sorunları zaten Allah'ın izniyle üstesinden gelecektir.
Ama öncesinde bütün bu problemleri Türkiye'deyken gözden geçirirse buraya gelme ifadesi bir anda zaten siliniverir. Kendime örnek göstererek söyleyebilirim ki dil kolay çözülen bir şey. 1,5 sene, maksimum 2 senede gerçekten karşındakini anlayıp kendi derdini rahat bir şekilde ifade edip üniversite eğitimine başlayabileceğin bir ortamda olacaksın zaten Amerika'dayken. Bütün bunların arasında eğer kapıyı çalarsan açılacak çok fazla kapı var. Evet, bazıları kapanabilir ama sana bir sürü kapı sunuyor Amerika. Bu kapıları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Kapının önünde beklemektense kapıyı çalıp içeride ne var ne yok, bana lazım bir şey var mı yok mu diyerekten küçük bir araştırmayla İnşallah herkes hedefine ulaşabilir diye düşünüyorum Amerika'da. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gençlerle sohbet etmek gerçekten çok da hoşuma gidiyor. Daha da uzatabilirdik sohbeti ama sohbetimizin de sonuna gelmiş olduk. Zamanımız kısıtlı. Şu an dünyaya ne mesaj vermek istersin? Türkiye'de, Amerika'da, dünyanın herhangi bir alanında zor durumda olan insanlar, süreçle birlikte göç edenler, süreçle birlikte göç edemeyenler, hepimiz birbirimizin dualarıyla ayaktayız. Süreci hala yaşayan binlerce insan var. Dünyanın herhangi bir yerinde eminim ki binlerce insan var. Ve hepimizin bir gün güzel günleri göreceğine inanıyorum. Ailemle balkonda ağlayarak söylediğim şarkıyla bitirmek isterim. Bugünler de gelecek, bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. Bugünler de gelecek, bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. Bugünler de gelecek, bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek, gözlerini